Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Şu kendi sesimi de herkese duyayım. Selamlar arkadaşlar. Oh, mis gibi de sesimi duydum. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Dostlarım. Güzel bir akşam yine bizi bekliyor umarım. Yaklaşık 2 saat, 2 saat yaklaşık değil tam 2 saat sürecekmiş. İşte bir sürü oyun gösterilecekmiş ama oyunların çoğu daha önceden duyurulmuş oyunların yeni videoları olacakmış arkadaşlar. Tabii ki yeni oyunlar da gelecek ve yeni nesilden de oyunlar olacakmış. Göreceğiz bakalım. Gamescom zaten her zaman yeni oyunların değil de çıkması yaklaşan oyunların videolarının gösterildiği bir yer olmuştur. E3 gibi değil yani. O yüzden de bu akşam da aynı kafada bir şeyler bekliyorum ben. Oğuz, hoş geldin Oğuz. Oğuz Şeker, hoş geldin, hoş geldin. Ya herkes neden bu Black Myth'i konuşuyor? Aslında ben çok anlayabilmiş değilim. Yani öyle çok acayip, çok güzel bir şeymiş. Yani tamam güzel, eyvallah. Çok hype edilecek bir şeymiş gibi gelmedi bana ama daha da ortada bir şey de yok bu arada. Hemen gaza da gelmeyelim bence. Ahmet selam. Prince of Persia'nın işi yok burada Gamescom'da. Niye gelsin Prince of Persia? Yani Prince of Persia senelerdir duracak da Gamescom'da mı duyurulacak? Ubisoft kendi duyurur onu. Assassin's Creed Valhalla gameplay olabilir. Prince of Persia remake tamam bak bu olabilir işte. Buna varım. Bunu gösterirler de yani yeni bir Prince of Persia yapıyorlarsa da onu burada göstermezler. Ayhan Black Myth hakkında yeterince hype olmadığımı demin söyledim. Duymadın herhalde. Yani bir şey hissetmiyorum Black Myth hakkında. Öyle söyleyeyim. Yani seyrettim. Hey güzelmiş dedim geçtim. Elden Ring yine çıkmayacak bence. Elden Ring'i de boşuna beklemeyelim diye düşünüyorum. Rockstar'dan da bir şey beklemeyin. Watch Dogs'ta artık göstermesinler. Yeter bence. Tabi bu sadece Ubisoft olarak da düşünmeyin yani bunu. Bir sürü şey var. Ya ama 2 saatin nereden baksan bir saati ıncık cıncık indie oyunlarla geçecek. Ona da emin olabilirsiniz yani. Hani 2 saati nereden dolduracaklar abi başka? Yani bütün trailerları arka arkaya koysan gelecek oyunlardan yine 2 saat yapmaz yani. Mafya Remake de bekliyoruz artık yani az kaldı zaten. Eylül ayı sonunda çıkacak. Onu da oynayacağız, göreceğiz artık. Jedi Fallen Order 2 olabilir. Öyle bir şey olabilir. Baldur's Gate 3 evet bayağı geliştirildi ama onu zaten çok gösterdiler. Ya daha geçenlerde bir saatlik şeyi vardı, oturumu vardı. Baldur's Gate 3 ile ilgili çok bir şey göstereceklerini ya da gösterseler de çok ilginç olacağını zannetmiyorum artık. 250 TL Cyberpunk ön siparişten almamak arasındayım. Abi daha ne bekliyorsun? Selahattin yani. Ne bekliyorsun daha? yani oyunu oynayacaksan ilk günden al artık. Al tabii ki ya. 250 liradan aşağı mı düşeceğini zannediyorsun? Yani şu anda ön siparişte olduğu için arttırmıyorlardır. Çıkınca artar o. Al tabii ki. Elden Ring'den bir şey geleceğini beklemiyorum. Half-Life 3'ü bekliyorum kesin. God of War abi God of War yani nasıl olabilir Metincim? God of War'la ilgili bir şeyi Sony sence Gamescom'un açılış etkinliğinde mi gösterilir? God of War diyorsun. God of War.
Olmaz. Zaten Sony ile Gamescom'un arası çok iyi değil. O yüzden Sony'den de öyle çok acayip bir şey beklemeyin bence. 250 TL nerede diyor Mustafa mesela. Ben bilmiyorum. Nerede arkadaşlar Cyberpunk? Hangisinden bahsediyorsun? Epic'te mi? 250 lira. Evet, Elden Ring'den bayağı zaman oldu. Another Hollow. Çok uzun zaman oldu. Ortada hiçbir şey yok. Yani gösterdiklerinde de artık şöyle dolu dolu bir şeyler gösterecekler diye umut ediyorum. Oho Erman. 10 sene önceye döndü Erman. Nasıl ya? 10 sene önce Euro 1.8 lira mıydı? 10 sene önceye dönelim o zaman hepimiz. Cyberpunk kesin. Cyberpunk görürüz. Ondan sonra Silent Hill zor. Öyle bir şey. PC ağırlıklı olacak diyor mesela Göksu ki yani haklı. Burada herhangi bir eksklusif oyun beklemeyin. Konsol eksklusiflerden PlayStation 5, Xbox One X falan neyse. Bu tür oyunlardan beklemeyin arkadaşlar. Daha çok multi platform oyunlar olur. PC ağırlıklı olacağını da düşünmüyorum ama oyunlar her platforma çıkacak oyunlar muhtemelen gösterilir. Hele ki konsolların çıkış tarihi, efendim fiyatı falan. Yani böyle bir şey mümkün değil. Öyle bir şey olursa Gamescom'a inanılmaz bir kıyak geçmiş olur adamlar yani. Hani Microsoft demiştir ki Gamescom'a ya ben seni çok seviyorum gel bak senin şeyleri tavana vurduracağım senin ismini derse anca o zaman olur yani. Yoksa niye göstersinler Gamescom'da o kadar önemli bilgiyi? Zaten hani şu ayda bittiğinde herhangi bir şey bilmiyorsak PlayStation 5 ve Xbox hakkında çıkış tarihi ve fiyat olarak bence artık siz kesin olarak bu sene onu unutun. Gerçi geçen dün bir arkadaş şeyden yolladı. E, Twitter'dan yolladı. Kendisine Amazon'dan bir mail gelmiş. İşte az sayıda müşterimize PlayStation 5 ön sipariş hakkı veriyoruz. İşte düşünüyorsanız yapın gibilerinden bir şey. Bir şeyler, bir hareketlenmeler var yani. 2010 yılında 2'ymiş euro. Çok güzelmiş be. Çok güzelmiş. Cennette yaşıyormuşuz biz o zamanlar. Haberimiz yokmuş yani. O zamanlar da ağlıyorduk tabii. Türkiye'de oyun çok pahalı falan diyorduk ama. Yani hani şimdi bırakın 2'yi deseler ki 4.5'a dönün millet göbek atar yani. O 2 ne? Ama hakikaten yani o doların 1.2, 1.5 olduğu zamanları hatırlıyorum da cennetmişiz be kardeşim. Valla cennette yaşıyormuşuz yani. Gollum gameplay gelebilir Göksu. Evet. ...41 yaşındayım. Bana tavsiye oyunların var mı? Portal 2 zamanında çok sevmiştim. Portal 2. Portal 2 gibi ne oyun önerirsiniz arkadaşlar 41 yaşındaki bu arkadaşımıza? Kamran hoş geldin. Elder Scrolls 6 falan onları da Bethesda'dan da herhangi bir yeni bir şey beklemeyin. Zaten yeni bir şey beklemeyin. Yani adam zaten söyledi bunu. Geoff Keighley. Yani çoğunlukla havuz görevlisi hoş geldin. Çoğunlukla duyurulmuş oyunlardan yeni videolar gelecek. Az sayıda yeni duyuru olacak ve bazı yeni nesil oyunlarda olacak dedi. O yüzden siz bunun %80'ini bilinen oyunlara yeni videolar olarak düşünün. Zaten demin de dediğim gibi Gamescom'un olayı da budur. Gamescom'da çok fazla yeni oyun duyurulmaz. Bu böyle sene sonuna daha böyle yakın yapılmasının nedeni de zaten sene sonunda çıkacak oyunların son bir herkese PR'ının yapılması aslında Gamescom denen olay.
Kenan hoş geldin. Etkinlik hemen bakalım abi. Hemen bakıyoruz. 25 dakika kalmış. Yok. 3 dakika kalmış ama bu pre-show yapacaklar herhalde. Tamam, bu böyle bakarız birazdan 3 dakikaya. Ne oluyor? Yani Valhalla'dan bir şey gelir de, yani Valhalla'dan bir şey gelmesi de bizi artık çok enterese eder mi acaba? Çünkü Valhalla'nın ne olduğunu anladık. Yani Valhalla'dan şu anda ben artık yeni bir video beni çok heyecanlandırmaz. Artık oyunun kendisini bekliyoruz. Zaten Kasım'da çıkacak. Ama gelir. Bence gösterirler. Valhalla'dan bir şeyler gösterirler. Herkesin beklediği, tabii hepimizin merakla beklediği şey Elden Ring. Yani Elden Ring gelirse, mesela bak, Dragon Age. Dragon Age 4. Güzel olur bir şey gelirse. Ondan sonra Prince of Persia Remake. Çok sevinirim gelirse. Cyberpunk'tan mutlaka bir şeyler gösterecekler. Belki Vampire'dan gösterirler. Dying Light'tan bir şeyler gösterebilirler. Dying Light 2'den. Başka yani Gamescom'a giden firmalar, Mafya 1, evet, Mafya 1'den bir şeyler gösterilebilir. Bunlar geliyor aklıma. Battle for Middle-earth falan gelmez arkadaşlar. Battle for Middle-earth'ün zaten yani remake'i söz konusu. Belki onunla ilgili bir şey gösterirler de. Belki Rocksteady'den, ama Rocksteady'den değil de Gotham Knights'tan belki bir şey gelebilir. Çünkü Rocksteady'nin yapmış olduğu oyun belli ki daha çok başta. Yani onlar gameplay gösteremezler. Bloodborne PC. Resident Evil olabilir. Evet, Resident Evil 8 olabilir. Ondan belki bir gameplay bir şeyler gösterilebilir. Belki Call of Duty gelir. Çok heyecanlıyız Call of Duty hakkında. Biliyorsunuz yenisi duyuruldu. En sevdiğimiz oyun serisi. Her sene deliler gibi bekliyoruz. Battle for Middle-earth Remastered bilmem. Geleceğini pek zannetmiyorum. Baldur's Gate 3 gelebilir. Demon's Souls Remake gelebilir. Ama yani Sony oyunu yine de çok geleceğini zannetmiyorum. Sony eksklusif oyunlarından bir şeyler. Ama belli de olmaz. Arkadaşlar, bu Wukong oyununu çok mu sevdiniz? Herkes onu soruyor. Yapayım yani, bir video istiyorsanız yaparım yani. Hani ben çok böyle hype'lanmadım ama bir daha bir seyredeyim. Belki bende sıkıntı var. Crysis'in, evet, remaster'ı gelebilir. Onunla ilgili bir video gelir. Mafya'yla da ilgili gelir diye düşünüyorum. Haze 2 kesin. Half-Life 3'ten hemen sonra Haze 2 gelecekmiş. Ardına da bir Killzone 5 yapıştıracaklarmış. Fallout 76 için yeni şeyler gelir mi acaba? Bethesda Gamescom'da çok mu aktifti diye düşünüyorum. Evet, Bethesda aslında her zaman Gamescom'da bayağı büyük bir stand açar. Bir şey gelebilir Bethesda'dan. Başka Blizzard'dan bir şeyler gelebilir. Blizzard da Gamescom'u sever. Bu arada şöyle bir abi çıktı ama ben bunu size vermeyeceğim. Daha zaten 15 dakikamız var. Gerek yok abiye. Diablo 4 ile ilgili bir şey gelebilir. Turan hoş geldin. Evet, Diablo 4 ile ilgili bir şey gelebilir. Microsoft'un oyunlarından bir şeyler gelebilir. Çünkü Microsoft da Gamescom'u sever. Nintendo'dan pek bir şey gelmeyebilir. Nintendo'yu
Çünkü çok hatırlamıyorum ben. Gamescom'a gittiğimde Nintendo oluyor muydu, olmuyor muydu? Tam hatırlayamıyorum. Şu Darksiders'ı yapanlar kimdi ya? Hep unutuyorum heriflerin ismini. Onların oyunu gelebilir. Aa, bir şey geldi. You have to be prepared for anything. Intruders were just detected. We have to work together. Or the world will be destroyed. We have so many different powers. Let's do this. You have your ways of doing things, and I have mine. Vallahi Eray'ı tebrik ediyorum. Enes Scarlet Nexus. Erman da Scarlet Nexus demiş. Tebrik ederim arkadaşlar sizleri. Bir Xbox oyunu kendisi. Abi kalsın bari burada. Demek ki arada bir şeyler gösterecek. Bu arada ses nasıldı? Yani ses hep bu seviyede kalsın mı acaba? Mesela ben bir açayım, bir üzerine bir konuşayım. Şimdi ben burada böyle konuşuyorum ya. Benim sesimi duyabiliyor musunuz mesela? Tamam, süper. Abi tamam, bu böyle kalsın o zaman. Ben yapmakla uğraşmayayım bunu. Açıp kapamakla uğraşmayayım. Bir tık kısayım, evet. Bana da sanki bir tık kısmam gerekiyormuş gibi geldi. Hadi bakalım ne gösteriyormuş. System Shock mı? Ne olan? PlayStation 1 logosu çıktı. PS1 logosu niye çıktı? Bir şeyin remaster'ı. Aa, sifon filter değildir herhalde, değil mi? Yok, sifon filter böyle bir oyun değildi ama. System Shock'a ben de benzettim. System Shock da böyle değildi ama. Humanity's reach will be infinite. We've got a lot more world exclusive trailers to go, more pre-show to go, and interview with Jeff Keighley. Hayır, neden PlayStation logosu gösterdiler? Ben orada kaldım yani. Ne olduğunu hiç bilmiyorum bunun. Böyle aslında gerçek show'da kendilerine yer bulamayan oyunları da işte böyle pre-show ayağına tıkır tıkır gösteriyorlar. Bu da onlardan bir tanesiydi.
Bakalım bu neymiş. We brought our love of racing to gaming and Team Fortzilla was born. Team Fortzilla ne lan? In May we launched Project P1 to design a car in collaboration with gamers for gaming. This project was a global first and our designers let their imagination go wild. So Why? on to our first global announcement. Please welcome our first ever Team Fortzilla Project P1 model. Project P1 Fortzilla. Forza oyunu için araba tasarımı mı acaba? Nedir? Fortzilla mıydı yoksa? Fortzilla mı Fortzilla mı? Bu ne abi ya? Nedir abi PlayStation 2 grafiği? Team Fortzilla'ymış. And now our second global announcement. You got a Tamam canım, tamam. Fortzilla ismini bulan arkadaşın gidip böyle gözlerinden öpmek istiyorum ya. Gerçi öpmek de istemiyorum şimdi, korona morona bilmem ne, uğraşmayalım. Fortzilla ne abi? Bir de yani hani koca Ford'sun abi sen. Yani böyle bir şey yapacaksan git o zaman Forza ile falan anlaş da adam gibi bir oyun motoruyla adam gibi oyun içerisine yerleştir abi, ne halt edeceksen. Böyle PlayStation 2'den kalma. İlginç. Bunlar da zaten kadrolu eleman ha. Bu demin çıkan kız falan. Nerede etkinlik varsa hep bu herifler çıkıyor. Kimmiş? Tanımam etmem. Siz tanıyorsunuzdur belki. Ben hiçbirini tanımıyorum bunların. Baştaki kızı da her şeye çıkarttıkları için biliyorum yani. Aldığın linkten haber var mı? Var mı haber? Herkes böyle geliyor yayına. Yayını açık gören dalıyor ve şey diyor. Aldığın linkten haber var mı? Yok kardeşim, başlamadı daha. Bekliyoruz hepimiz. İnşallah olacak. Hepimiz büyük bir merakla Elden Ring'i bekliyoruz. Oğlum herif daha geçen haftadan beri baya yaşlanmış lan adam. Çökmüşsün Joff. Ne oldu, hayırdır? Makyajını mı yaptırmadın? Ne yaptın? Oğlum adam gitmiş lan. Harbi diyorum. Hasta falan mı acaba? Makyaj mı yapmadılar? Pudra mı sürmediler? Geoff neyse ismin. Nedir olayın? Bak şuralara bak, şuralara. Şuraya. Gamescom came to me and said we definitely want to do ONL. It's a digital event for the whole world. So even if we don't have something physical. Gerçekten korona mı olmuş? Ben dalga geçiyordum. Harbiden mi? Atıyorsunuz değil mi? This grand finale for the show and all summer I was really hoping. Yok abi herif geçen seferlerde demek ki bayağı bir şey yapıyorlarmış. Adamla daha pudra bir şeyler falan yapıyorlarmış herhalde ki adam bayağı çilli milli bir herifmiş la bu. Baksana. Sallamış. Abi sallamayın böyle şeyler. Hoş değil ya. Gerçekten herhangi birinin korona olmasını istemiyorum. Yapmayın. Ne olur böyle şakalar. Işıklandırma böyle diyor. Belki de öyledir. Ama böyle bir görünce bir şaşırdım yani. Mustafa, bu adam bugünkü etkinliğin sunucusu. Geoff Keighley aynı zamanda şeyi yapıyor. Video Game Awards yapıyor. Vereyim mi sesi? Dinlemek istiyorsanız vereyim. Benim için fark etmez. Bıdı bıdı ediyorlar diye ben şey yaptım. Buyurun. We've got some special guests and one thing I will say kinda 6 dakika var. This is not sort of wall to wall shock and awe announcements of new games similar to last year at Gamescom. We have some really big updates on games that
fans are excited about and meaningful. But Herkesin çok beklediği oyunlar hakkında bir sürü şey vereceğiz diyor. Bazı sürprizlerimiz de var diyor. Bir sürü çok güzel Game Awards'la ilgili de çok güzel planları varmış. I would tell people to set their expectations to be really meaningful updates on existing games versus blowing you away with surprise shock announcements. Great. Mevcut oyunlar ve yeni duyurularla şok olmaya hazır olacakmışız arkadaşlar. Hadi bakalım. But even working with our team, it's been challenging to do things safely in the era of COVID, and it's meant a lot to me that Gamescom has said we still want to do this show. Arkadaşlar lütfen Ali Erol'u hepimiz alkışlıyoruz. Müthiş bir espri. Ringi elden vereceklermiş. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Evet. Ahmet, yani yememek mümkün değil. Telif yememek, böyle yayınlarda telif yememek mümkün değil. Yani bir trailer'ın bir müziğinden çakı veriyor hemen. Yapacak bir şey yok bu konuda. Very cool. Good luck with everything. Thanks Kyle. Thanks for hosting the pre-show. Ya bazı şeyleri anlayabiliyorum. Yani işte Just Dance, Must Dance çıkınca tamam onları kapatıyoruz da ya saçma sapan bir şeyin klibinden zırt diye yiyebiliyoruz. Considering all that, I think that went pretty well. Next up, we do have another world premiere trailer, baby. Vroom vroom honk honk for Dirt 5. Dirt 5. Dirt geliyor. Valla Mustafa, aynen ben de aynı şeyi aklımdan geçiriyordum ha. Yani acaba hani bu oyunu alıp da burada parkur yapacak kaç kişi vardır ki? Evet. Telif yedik. Aynen abi, çok doğru söylüyorsun. Telif yedik. Şu anda telif yemiş bulunmaktayız. İşte abi gitti. Yapacak bir şey yok. Zaten ben bu canlı yayınlarda şey beklemiyorum yani, telif. Bugüne kadar telif yemediğimiz bir canlı yayın olmadı. Abi kapat sesini de işte bazen jeton düşmüyor ki, ulan bundan telif yiyebiliriz diye insanın aklına gelmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Kyle's 10 reasons to be excited for opening night live. Well, let's kick it off. Reason number 10 to be excited for opening night live 2020, feeling excited for next gen again. Number 9, Jeff Keighley wardrobe reveal. Number 8 reason to be excited biraz daha for güzel opening bir night şey live yapsaydınız. 2020. Bunu Destiny kötü. trailers are usually pretty good. Number 7, Destiny it will trailer mean mı? this pre-show is finally over. Number Evet. 6, Call of Duty Bit artık. Black Ops Cold War. Number Hiç. 5 reason to be excited for ONL 2020, Shadow Drops. Ne o? Ben Number 4, Fall Guys Season 2. Number 3, reason to be excited for ONL 2020, actual gameplay from a mysterious PlayStation 5 exclusive. Olur. Evet, bu Number olur 2, bak. everything else in my life sucks right now. And Yo, gayet number güzel. 1 reason to be excited for opening night live 2020, Jeff Keighley said it's gonna be good. We have one final world premiere trailer to Hadi show git. off, and this trailer is an announcement of a Switch version of a popular game from 2018 that can only be described as Dinosaursy. Enjoy. Bu herif YouTuber falan mı acaba? You think that things are going to turn out differently, huh?
Vay, Jurassic Park. Switch. They believed that they were in control. Grafiklere bak. Control. Well, here's the thing. Humanity is desperate for it. We are seduced by it, but we never really possess it. Oldu vallahi Nintendo. Ben de olmaz diyorum ama oldu. You see, life can be tenacious and stubborn. Ama parası pre-show'a Will not be yetmiş. contained. And what makes us such unique creatures is knowing the power of what we're up against and still believing that we can win. Yani grafikler kafama sıkma isteği doğuruyor bende. That's it. That's all we have for you in this very Böyle. pre-show. Please be excited for the actual opening night. Gıcık live, oldum which sana, you'll hadi. see some Destiny 2. Kafandaki You'll see banta da Fall Guys gıcık Season oldum. 2. You'll Hadi. see Black Ops Cold War, that mysterious İstemiyorum. PlayStation 5 demo, some things we've probably never heard of before. I think it's going to be a very good show. I'm personally excited about it. Me. I should thank you actually for putting up with my nonsense for the last 20 minutes. It is appreciated. La But git. seriously, enjoy the show. Hadi. Hadi. PlayStation 5 eksklusif oyun gelecekmiş arkadaşlar. Time to take control of our world. When we feel out of place, disconnected, and divided. Bu benden değil bu arada. Do we Şeyler, have what it droplar. takes All right, I'm going in. to be heroes? What we're doing here could change things forever. Tonight, we bring the world together. You're with us now. We celebrate who we are. It's humanity's chance to Abi bu kadar iddialı laflar etmeyin. Oyun göstereceksiniz işte. Dünyayı kurtarmıyorsunuz ya. Of gaming. Welcome to Future of Gamescom Gaming falan. Opening Night Live. Şu Future of Gaming diyeni her diyen de patladı ha. Her diyen patladı. Hello İstisnasız. everyone, I'm Jeff Keighley and welcome to Gamescom Opening Night Cahit Live Dikici, hoş geldin. 2020. Now this year Gamescom is of course a little different Hasan, than normal. hoş geldin. All of you and your families are safe and healthy at home. Bu sefer makyajını yapmışlar. Games have comforted and connected us more than ever. And with the launch of PlayStation 5 and Xbox Series X later this year, games are only going to get better. Oyunlar çok daha iyi olacak yeni konsollarla diyor. Çok büyük bir şovumuz var. 35 games. 35 oyun. Peki Ratchet gelecekmiş. Sürprizler varmış. All the game developers, marketers, and publishers who have worked under challenging circumstances to keep us entertained. Evet, bu zor zamanlarda çalışan bütün oyun endüstrisi çalışanlarına teşekkür ediyor şu anda. Not easy, especially when all of you at home have some pretty insane expectations. I hope tonight reminds you why you love to play games. Bu akşam size neden oyunları sevdiğinizi hatırlatır. İnşallah. Call of Duty Black Ops Cold War. And joining me is Dan Vondrak from Raven to tell us about the game and give you an exclusive sneak peek. Dan, how you doing? O Dan. Good, Jeff. Thanks for having me. Oğlum here. şu This is arkandaki a şeyi big bari project kapasaydım for be. us to work on. From nearly the beginning of development, we knew Black Ops Cold War was going to be a direct sequel to Black Ops 1. And we Black loved Ops the 1'ın idea of direkt returning to the pillars devamıymış that oyun. built the Black Ops franchise. Deniable operations, conspiracy grounded in history. Eski işte Call of Duty'de ne varsa onlar varmış. Conspiracy zamanlarında, Soğuk Savaş döneminde geçiyor. relevant to today and also uniquely Black Ops. Well, you start playing with Black Ops, everyone wants to know characters. We saw yesterday in the reveal trailers, some familiar faces. So, bazı bildiğimiz şeyler vardı, karakterler vardı diyor. Black Ops canon. You said it's a direct sequel, so are we going to see a lot of familiar faces?
tam olarak devamı mı? Yeni bildiğimiz yüzleri görecek miyiz? Var hepsi vardı, hiç merak etmeyin diyor. So the campaign takes place in 1981 and we love that we've been able to have so many 81'de connections to the geçiyormuş. original Black Ops and really be that direct sequel of the game. Now, one thing that I'm really excited about this is you're pushing the storytelling in kind of a new direction with some branches and some options about how you play through the campaign. Can you maybe walk us through your thinking there? Kampanyada yeni bir takım oynanışlar olacakmış göya. Let's take this Black Ops thrill ride and infuse it with some player choice and some player freedom. Anything we can do to give the player a little more ownership over their experience. So that starts with allowing the player to create their own character for the Cold War campaign. Kendi karakterimizi yaratacakmışız kampanya için. They are that Black Ops soldier that they want to be. From there we wanted to take some of our missions and infuse optional objectives. Karakter yapma varmış yani oyunun başında. Inside some of those missions, and it was fun to find that balance between the hard driving Call of Duty action and these more non-linear experiences inside some of the missions. So with choice comes the player wanting to feel that impact. So some of those choices early biraz daha özgürlük vermişler oyun hikayede, level'larda falan anladığım kadarıyla. Yeah, absolutely. Birden fazla da sonu varmış onun. It's like we love that Black Ops has always been willing to take risks, and we all know they did some of this in Black Ops 2, and with our story and with these features, we love playing. Sizce bunlar oyunu kurtarır mı arkadaşlar? Yani kendi karakterimizi yapmamız, oyunun bazı bölümlerinde biraz böyle sanki bir şeyleri bize bırakmışlar, seçiyormuşuz gibi yapmamız sizce Call of Duty'yi kurtarır mı? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Call of Duty'den bir şey bekliyor musunuz? Bekliyor musunuz bu oyunu arkadaşlar? Outside the walls of the development studio. This is a scene from earlier in the game, and it's a critical point that really shows the narrative of the world, shows this threat that our heroes are going to be battling. So let's take a look. "1943. Detailed information from the Manhattan Project was stolen from Los Alamos by the Russian spy known as Perseus. Evet, kimse bir şey beklemiyor oyundan. Vietnam War. Vietcong soldiers orchestrated by Perseus attempted to steal an American-made nuclear bomb from a U.S. firebase. 5 days ago, while on a mission, we acquired intel that Perseus is in play again and planning an attack on the West. Perseus, the CIA's analysts consider him to be the bunu biz seyrettik abi. Dünkü video değil mi bu ya? Reagan çıkacak şimdi. We're all aware of Perseus. We're also aware he's more myth than fact. I mean, personally, I think he's nothing more than the Russian boogeyman. General Haig, allow me to introduce the man best suited to respond to that. CIA clandestine special officer Russell Adler. He's one of the few people who even come close to. Bu da Robert Redford değil mi ya? Mr. Adler, why should we take this Perseus threat seriously? You don't have to, sir. Yeah, then a lot of innocent people are gonna die. Why do you say that? Sir. Every time Perseus has come into play, it shifted the balance of the Cold War. After 13 years of silence, if he's active, something big is bence Robert Redford'dan yapmışlar. Something that will affect the world. Yok, Trump değil. Ha, Reagan geldi. Kalkın arkadaşlar, herkes kalksın. Na 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 na. Nasıl Amerikan marşı unutmuşum. Mr. President. Sir, Mr. President. Mr. President, this is Jason Hudson and Russell Adler. I know their names. Who do you think approved their last mission? Güzel yapmışlar Reagan. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Can you stop Perseus? We can, sir. I've already submitted the requisition for my team. Sir, their requests are highly irregular. Most likely illegal if the press gets a hold. What the hell are you talking about? You know who we Oğlum are? başkanın ne biçim konuşuyorsunuz lan? Hareketlere bak. Git sakalını kes. Is the backbone of our work. Al, we're talking about preventing an attack on the free men and women of the world. Give Mr. Adler whatever he wants. Gentlemen, you've been given an important task. Protecting our very way of life from a great evil.
There is no Of, şiştim abi şu sizin hayat tarzınızdan ve Great Evil'dan. Vallahi şiştim ya. Rest assured, the entire free world will. Hay entire free world'unuza be. I know you won't fail us. Ey. Tonight we have some new game announcements for you guys as well, including this one, a new next-gen narrative action-adventure game from Reflector Entertainment in Montreal. It's called Unknown 9. The game tells the story of Haruna, a woman raised on the streets of India and haunted by visions of her own death. Haruna struggles to understand her mysterious innate abilities to manipulate the unseen. Hindistan'da geçiyormuş. Kendi ölümünü gören bir kadınla alakalıymış anladığım kadarıyla. Tabi CGI. Ha, ermişlere karıştı kız. Yine telif yedik değil mi bu arada? Evet, ikinci telifimiz de hayırlı olsun. Hiçbir şey anlatmayan bir trailer. Hayalet alemine gidip fiziksel hasarlardan kaçabilen bir kızın mekaniği olan bir oyun arkadaşlar. Unknown Night. Olur. Şu ana kadar let's get to the gameplay. One of this year's biggest games has been Doom Eternal'ın Tonight we've got an exclusive first look at the campaign expansion called the Ancient Gods Part 1. Check this out. Şu oyunu ben bir ara bitireyim bari ya. Bak iyi aklıma geldi ha. Geoff sağ olasın. Evet, büyük DLC. Expansion. Yeni silah galiba bu. Kasım'da geliyor arkadaşlar. Yo, Ekim'de geliyor. 2020 marks the 25th anniversary of a legendary game studio, BioWare. Tonight, Casey Hudson and the team wanted to give everyone around the world a little taste of what's next. Casey, over to you. Casey, hadi yolla be güzelim. It's great to see you again. You know, 6 years ago, we were on the stage with you at the 2014 Game Awards, accepting the Game of the Year for Dragon Age Inquisition. Evet, çok güzel. Since then, we've been imagining new ways to use next-generation technology
to bring the world and characters of Dragon Age to life. O yeni We're still in early production. teknolojiler deniyorduk Thought it was Dragon time to Age give için you the diyor. very first look at how BioWare's passionate team of Evet, developers Dragon Age are 4 crafting geliyor. this very special game. Bak başka bir şey gelmesin döverim ha. Dragon Age 4 değil mi? Ulan dedim ne güzel grafik. And turn from a company of 35 people to a company of more than 300 people. There's amazing people in the industry. There's amazing stories to be told with other people. Muhteşem insanlar var bu endüstride. Çok deneysel çalışıyoruz. Biliyoruz Anthem'dan biliyoruz biz o deneysel çalışmanızı gördük. Tövbe tövbe. Babam konsept art göstermeyin 6 sene sonra. Frontier stories, it's got mystery, it's got hard-boiled detective stories, and of course it's all wrapped up in kind of a fantasy setting. You really feel like you're the hero in the Dragon Age world and you're saving people. Çok klişe laflar ediyorlar. İşte sensin, kahraman sensin, bu dünyada herkesi koruyacak. Dragon Age'in geleceği hakkında çok heyecanlıyım. Original wildlife, original architecture, that makes it fun to explore and discover. In the next Dragon Age, you get an opportunity to see new things, new places, and interact with people who lived and grew up in these spaces as well. Sorun şu ki BioWare artık böyle şeylerle güvenilirliğini kaybetti. Yani şu hiçbir anlam ifade etmiyor Anthem'dan sonra. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Yok onu yapacağız, yok bunu yapacağız, bıdı bıdı gıdı gıdı. Something that we'll be able to look forward to in Dragon Age is a really close relationship with game characters. Konsept art nedir abi? We want characters to either be loved or hated. One of the best examples of that is Solus. Half the community wants to kill him, half the people want to marry him, then another part wants to do both. They call me the Dread Wolf. What would they call you? Oğlum eğer bir şey göstermezseniz oyunla ilgili vallahi küfür edeceğim ha. Bu ne ya? Magic technology, and that makes it way more realistic when you're looking at the characters and the way they walk and move and interact in the world. Vay bravo. Players wanting that suspension of disbelief that this wonderful collection of digital pixels is actually a living, breathing soul. No, it's okay. That's the good kind of rumble. I actually design bosses. I help with the creature design team as well. So I do all of the big threats that you have to go up against. Nobody dies on my watch. For the Wardens! Choice is a big part of what Dragon Age is as a franchise. The decisions you make can affect change in the world. Oğlum adamların gösterdiği şeye bak. Party member lives or party member dies. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibisin ya. BioWare şaka gibisin ya. I just love the possibilities that Dragon Age offers us, and I'm excited to explore a lot more of them. To me, that potential is what gets you up in the morning. It's a fantastic. Abicim artık kimse bunlara heyecanlanmıyor. Gözümün nurları ya. Yapmayın ya. Çocuk mu kandırıyorsunuz lan? World Premiere yazmış bir de. Next up, it's time for something special. Ha, Back to the Future. Great Scott! I think there's been a serious miscalculation. Wow, wait, you're, what's his name? Back to the Future? I'm Emmanuel Brown. Lan bu adam da film çevrildiğinde de yaşlıydı böyle. Hala aynı adam. 40 sene geçti. Bravo lan. I did come back from the future to this precise moment on August 27th, 2020, because it's imperative we launch Surgeon Simulator 2 right now. Surgeon Simulator mı? During the mid-20th century, some friends of mine from Bernardshire University invented a state-of-the-art medical training facility, otherwise known as the Surgeon Simulator Training Program. Now,
Valla bir bu adam bir de Sean Connery arkadaş. Bu ikisini ben genç hatırlamıyorum ya. Hep yaşlıydılar adamlar ya. Ben çocukken de yaşlıydılar. Yazık lan. I want a world premiere, a few examples of some of the incredibly successful test subjects who have already completed the course. So you're saying a world premiere will save our future? Only time will tell. And speaking of time, Neyse inşallah para kazanmıştır bari şundan. Avengers 26, The Return of the Son of Thanos, opening 2077. And with that, I leave the fate of the human race in your hands. Just make sure you play Surgeon Simulator 2 now. Doctor's orders. Ha anladım ben. Doktor ya. Ha şimdi çaktım ben bağlantıyı. Tamam. Doktor ya bu. Doktor ya ondan. Tamam. Tamam. Ha şimdi anladım ya. Ay doktor ya. Doktor. Ulan ya. Yaz bu oyun zevkli olur ha. Ay çıktı. Doğru çıkacaktı bu ara zaten. Bu da mı World Premier'di? Kaç demişti? 35 oyun mu demişti? 5'i mi geçti? Ne oldu? Geriye kaldı 30 tane oyun. Stalker. Tropic Thunder. Adamlar 100 lirayla prodüksiyon yapmışlar. State of Decay mi? Ne bu? Bu ne oğlum? Abi bu ne? Bu ne lan? Tonight is just the start of Gamescom 2020. Over the next 3 days, there are more streams from IGN and Webedia with in-depth looks at games, a digital cosplay contest, and some special new shows just for Gamescom. Your portal for all things. Kardeşim utan lan utan, böyle bir şey gösterdiğin için utan be. At gamescom.global. Now, one game you'll hear more about later on IGN's post show is this one. The return of two classic characters that I love. Check this out. In a world gone strange. Ha şey. Ne? Neydi la bu? Şeyle köpek vardı ya bir tane eski. Semen bir şey. Ha? Tavşanla köpek. Semen neydi la bu? Semen Max. Semen Max. Semen Max. Tamam.
Hesabı tutan var mı? Bir tane daha götürün. Kaç kaldı? 28 mi kaldı? To my wonderful co-host for ONL from IGN, please say hello to Sydney Goodman. Thank you, Jeff. What's up, everyone? I'm Sydney Goodman, and I am thrilled to be here. Gamescom is always such a fun event, and throughout the show tonight, Niye sana geldik abla? all the different ways that IGN is involved in this year's festivities. But first, I have an award to announce. The winner of Best Nintendo Switch Game is Little Nightmares 2. Neden bahsediyor bu? Ben anlayamadım. Yani anlayamadım ben ne oluyor şu anda. Ne kazandı? Neyi kazandı? Ne kazandı? Niye kazandı? Plus, we have Gamescom Awesome Indies, the show with and for indie developers. That premieres Saturday, August 29th at 7 p.m. Central European Time, so be sure to tune in for more announcements and special guests. And now, let's go back to Jeff for our next big world premiere. Olur. Sende de kalabilirdik ama fark etmez. Thank you so much, Sid. We are so excited to see what's in the Gamescom studio and also Awesome Indies, and I'm going to be on. Ne oldu o kadında ben anlamadım ama neyin kazandığını söyledi. On to our next game. In the next World of Warcraft expansion, players will journey beyond the mortal world of Azeroth to a place where no living soul has set foot before. Helal olsun lan. Şuna hala expansion yapıyorlar ya. Vallahi bravo be. The infinite realms of the Shadowlands are watched over by different factions known as covenants, each holding dominion over a different aspect of the afterlife. And depending on how someone lived their mortal life, they may end up as part of one of these covenants when they cross over into the Shadowlands. Today, we're excited to give you a closer look at the noble and pure Kyrian covenant from the realm of Bastion, who are charged with carrying the souls of the dead. Bunda hala kuşla uçuyor musun? Oynayan var mı? Fast Travel bunda kuşla uçmaktı ya. First in Blizzard Entertainment's new 4-part series of animated shorts called Afterlives. 15 dakika uçardık be o kuşla. Git bitmezdi kardeşim ya. Bırakırdık da uçardı. Biz giderdik çayma içerdik falan. Vay arkadaş. Peki kuştan daha hızlı gidip gelme biçimi var mı artık, yoksa hala kuşla mı gidiyorsun? Tabi portal açma onu biliyorum da. Onun dışında. O kadar gezmeye gerek yok artık. Ya direkt ışınlanma var, tamam. Welcome to Bastion. You led a truly selfless life, and for that, you have been chosen. Chosen? Ne oldu ya? Diablo'ya döndü birden ortalık. And join the ranks of the Ascended. Tamam, anladım canım animasyon serisi olduğunu. Expansion değil, evet. I serve the light, and my work is not done. There is an Ama yani çok güzel bir animasyon olduğunu söyleyemeyeceğim. Trailer'ı böyledir inşallah. Bu mu benim? Yok be abi. You are an aspirant now. You must accept your new purpose and purge yourself of this desire for vengeance. What I desire is justice. Vallahi şu anda sürpriz oyunda falan hiçbir şey bekleyemiyorum ya. Şu ana kadar çok kötü gidiyor maalesef. He cannot let go. He continues to demand retribution for his death. And this concerns you? Many souls take eons to ascend. Yes, but this one seems broken, Thenios. Unlike any soul I have seen. I have begun to wonder whether he was deemed worthy of Bastion. By mistake. Be careful, Devos. I would not let the Archon hear such a thought. In time, he will forget. Peki animasyonu kendisi de mi böyle? Yani ağızlar oynamıyor, bir şey olmuyor
falan. Böyleyse hiç yakıştıramadım yani. How long must we train? Until you are ready to ascend. And what is iyi. keeping me from ascension? Yani bunu benim yaptığım şeylere benziyor bu. O yüzden. How can I forget when I can still feel his blade? Your soul is wounded? Who did this to you? Kızdı abla. My student. He betrayed us all. Show me. La bütün bölümü gösterdiler. Vallahi Ahmet ben de çok sıkıldım havuz görevlisi. İnan çok sıkıldım ya şundan. Bitmiyor be kardeşim. Tamam anladık. If he had purged his life, we never would have known of this calamity. The path is flawed. Enough! The order of the Shadowlands depends on the execution of our eternal charge. You will abandon this course. As you command, my Archon. Çok sinirlendi yalnız. Uther, the time of your ascension has come. I thought I was not ready. Do you wish to see him punished? Yes. Then prepare yourself. Aha melek yaptı adam. The moment he falls, Gözünü seveyim bit artık ya. we will claim him. Ne olur bit. Daha ilerisini gösterme. I see. Only darkness before me. Now, cast him into the maw. Return him to the darkness he served. His eternal suffering awaits. 2 saati nasıl doldurduklarını anladık değil mi? Dolduracaklarını. Remember what he did and take your vengeance. Not vengeance. Justice. Aa Mordor'a attı lan adamı. Oh be kardeşim ya. Vallahi içime fenalıklar bastı ya. Ay. Bu ne abi? 5 dakika trailer mı olur ya? Çok. Hiç bekleyemiyoruz. Allah razı olsun. Yeter lan. Abi adamlar motorun suyunu sıktılar lan resmen. Ulan bari şunun ikincisini yapın artık ya.
Abi mobil oyunlar bundan iyi artık. Mobil oyun bile diyemem yani. Ya, parlata parlata Ajda Pekkan'a döndü oyun. October 27th, it is official, and we have so much more opening night live still to go for you. Ratchet and Clank, PlayStation 5, much more. Stay tuned. All right, but now it's time for the announcement. Kendi de biliyor mal mal gittiklerini. Durun diyor, gitmedi. Durun, gitmeyin. Aman diyor, daha çok neler var neler. Have returned. They corrupted, divided, conquered. Ne bu? Godfall mu bu da? Until finally. Gitti. Aha. Ne oldu lan? Warhammer'mış bu da. Yaz bu benden değil ha. Open. Benden mi lan yoksa? Oh. Allah Allah. Benden olduğunu zannetmiyorum bu hatanın ama. Bir istiyorsanız bir dur bakayım, bizim eleman çıkınca da aynı şey mi olacak? I had some masked fun with. Peki bir refresh atayım. Everybody, Crash Bandicoot. What? He's where? Senden değil, senden. Abi Twitch şeyini söyleyin. Hadi bakalım. Hadi. Tamam, toparladı. Toparladı. Toparladık arkadaşlar. Tamam. Yeah, no, I got to play a demo of this a few weeks ago, and that was a challenge. So I can't imagine how nefarious these are. Yalnız bunu Crash'i daha yani 2 hafta önce Sony'nin şeyinde, etkinliğinde gösterdiniz zaten, State of Play'de. Yani bir daha buna bu kadar vakit ayırmak açayım. Bu arada bu amcanın sesi biraz daha Burç'ta şey. So beyond the pure challenge, what other fun? How are these fun for players to kind of experience, and what do they get to do in them? Sure. So one of the things that we did was we actually used these as, like I said, puzzle rooms. Really kind of fun, 40 dakika geçti bile. devious ways for Crash to really express that pure plumbing kind of aspect of gameplay that we know and love about the franchise. Narratively for us, it was really cool to layer in kind of a unique perspective to the franchise. This is the moment when Cortex is really excited about the prospect of Crash being on his team, because Crash was originally created by Cortex, and so this is a weird point in time that's never really been explored in things before.
Awesome. All right. Well, Crash 4, it's about time. Looks phenomenal, Lou. We cannot Evet wait to ya check it out, Darko. in Yani October. bu sene Thanks for joining us. yani 10 thanks tane for etkinlik izledik Awesome. All ama right, well, we will be hiçbirinden de right memnun back ayrılamadık after this ya. for more Gamescom opening night live. Ne o, reklam mı var? I have become terror. The unseen predator. A rupture that obliterates without warning. Alone, the hordes of Enoch will fall before me. But together, this entire planet will fear us. Co-op bir oyun. It alters us each in our own ways, yet we are drawn down the same road into the dark heart. Her yer co-op oyun doldu. We will find the source, whatever it holds, whatever it takes. Outriders. People Can Fly'in yaptığı oyun. O araya da sıkıştırdılar. Enter a contender. Yes, leave as a champion. This is it. Şu oyunu kurayım da bir oynayayım ya. Biraz kısacağım abi. Az bir şey. Hyperspace, play free. Welcome to Necromunda. Kaç oyun kaldı? 25, 24. Let me get you up to speed. The Underhive's named well. A sprawl of humanity suffering away like ants. Deep underground. 23. Where we ain't causing trouble but are rich boys and girls, no matter how loud we are. And do we ever make some noise? Every Orlok says they could shoot the tail off a lashworm and they'd splash your head from 20 paces for saying they couldn't. I don't want to say immortal, but when their armor, blood, skin and will are of iron, it's a potent combo. Why would someone like you want to know about an all-female gang of psychopaths, drug dealers, killers, cloners and... Oh, makes sense. An Escher will cut you up just... Tipler deminki oyuna ne kadar çok benziyor değil mi? Goliaths are big. That's it. Anything smaller than them doesn't deserve to live. And they're just as happy filling you with lead as they are smashing you to pieces with a power maul. Now, mixing that whole pot together in a place like this, you can imagine what happens. Chaos, gang warfare, for wealth, for power, hell, sometimes just for fun. So, think you're ready? Necromunda Underhive Wars comes Yok, to PlayStation. vallahi ready medi değilim kardeş. Hiç. Eyvallah, eyvallah canım. 3 tane daha gitti. O futuro dos jogos, Futuro além de de realidades cos. virtuais extremamente What? fidedignas e realistas,
eu acho que também se encontra em formas mais expressivas e absurdas, quebrando cada vez mais esses paradigmas de formato de videogame que a gente tem e sendo usado mais katılıyorum abi sana. Yani artık her şey birbirinin kopyası gibi ya. Yine mi sen çıktın lan? Oğlum kimsin oğlum sen? Hadi kız da çıksın şimdi. The next generation of console will clearly allow AAA and indie developers to build more creative-driven games that I hope will cover more diverse subjects. I want to play all kinds of stories about people and places, both real and imagined. I want comedy games, I want autobiographical games. I really want to see what people can do with the media. Pro futuro dos games, eu futuro vejo game. uma evolução obviamente gráfica, mas eu vejo ainda mais evolução na inteligência artificial e na maneira com a qual a gente interage com os games, tudo em busca de experiências mais imersivas. Çok iyi konuştu yalnız adam. Helal olsun. You know, one of the things I love about yine paraları götürdüm belli. Sırıtıyorsun. Paralar yatmış. So pay attention to this next game. It comes from a team of 2 in Sweden, Tuxedo Labs. Over the past 3 years, developer Dennis Gustafsson has built his own game engine to realize his vision for a fully destructible game world. What he's building has absolutely blown me away. So I asked delirtti beni diyor. Delirdim görünce diyor. Kafam patladı. Equally inspired by the ideas in this next game, definitely one to watch. Teardown. Tamam. Kafam patladı. Böyle bir şey olamaz diyor. Muazzamdı diyor. Tuxedo Labs yapmış. Delirdim diyor görünce diyor. Kendimi camdan attım. Çok ilginç ya gerçekten. Vallahi hayatımda hiç görmemiştim ha. Wow. Bak sen fizik mizik falan. Gerçekten beynim patladı. Oo, cam kırılıyor. Cam kırılıyor lan. Vay. Tuğla falan kırılıyor. Helal olsun ya. Oğlum, teknoloji ne kadar gelişti ya. Cam kırıyor lan adam. Bravo. Peki bir tane daha gitti. World Premiere'de kekleyin adamı. We announced Little Nightmares 2 to the world. Well, the team at Tarsier Studios hasn't shown anything since, but that changes right now. Here is a first look at the gameplay of Little Nightmares 2, which is coming next February, with more to come throughout the week at Gamescom, including a live demo on Gamescom Studio tomorrow. Tamam, gelecek Şubat'ta çıkacakmış. Nice. All right, thank you. Adamın sesi geldi, duydunuz mu? Demek ki canlıymış gerçekten. İki kişi oynanıyor galiba. Hakikaten ya ilk kez bir oyun gördük ha.
Evet. Bu akşam gördüğümüz ilk güzel oyundu gerçekten. 11 Şubat'ta çıkacakmış. Düşünün ne haldeyiz. Aa, havuz görevlisi bak, seninkiler çıktı. This is great! This arcade-style video game is over-the-top outrageous, with over 70 WWE superstars and legends brawling it out like never before! Oh no! Hold on to your toupee, Morrow! Look out below! WWE is L-I-T! You know, I'm a little more old school than Morrow, so I can't wait to see these WWE legends teach these kids a thing or two. And you know what? Here's a closer look at the insane action. It's a great evening for WWE action. Oh, wow! Take that, Morrow! Man, it's so good to see the Bella Twins at their best. And now, let's keep this party rolling with another matchup. Oh, look out, Morrow! The Undertaker has risen, and Finn Balor is about to be taken for his last ride. Mamma mia, what a move! Finish him! Oh no! He just hit the snooze button! How do you lose like that? What's the matter with Bu amca ünlü mü? Nedir? Spiker mi acaba? Nedir bu adam? Göbeğine kadar açmış. Evet, Dwarf. Böyle daha güzel olacağını düşünmüşler. Bugünmüş bir de. Bugün çıkmış. Yo, ne alaka? Bugün al diyor. Hello again. I have even more awards to announce, so let's get right down to it. The winner of Best Action Adventure Game is Watch Dogs Legion. Ne seçiyorlar ben anlamadım. Herhalde oy mu verildi? Ne oldu? Bir şey oldu herhalde. The winner of the Best Action Game is Star Wars Squadrons. Think you can escape? This is gonna be close. The winner of Best Multiplayer Game is Operation Tango. Operation Tango. It takes two to save the world. Vallahi ben de anlamadım kim seçiyor bunları. Herhalde önceden bir oy moy atıldı, bir şeyler oldu. The winner of Best Indie Game is Curious Expedition 2. Did not believe what I had witnessed. It was time for the world. Neredeyse bir saat oldu. My name. Congratulations to all the winners. As I mentioned, IGN will be here for all of Gamescom with great shows and new ways for you to get all your gaming news. Check it out. Gamescom 2020 is the heart of gaming, and you can keep to the beat right here on IGN. We've turned the single biggest show in gaming into 5. Gamescom Now is your virtual show floor with up-to-the-second live coverage. Gamescom Daily Show. Evet, Gamescom's oylama first yapmışlar. ever İnternet late-night üzerine talk halka show, açık. our Gamescom Bu da onun Awesome Indie sonuçlarıymış. Show, the freshest deep cuts in indie gaming, and finally the Gamescom Ahmet, katılıyorum sana. Belli ki arkadaşlar bu sene çok kötü geçecek ya. Bu sene sonu çok kötü geçecek derken yani elimizde Cyberpunk var. Elimizde işte Valhalla var. Bu sene sonu hani Call of Duty seven onu oynayacak. Yani yeni konsol çıkarsa neyle çıkacak onu da bilmiyoruz. Bakalım neler olacak. Ama herhalde son senelerin en kötü yıl sonu olacak gibi geliyor bana. Today, we'll get a glimpse at what Squadron's story has to offer by taking a brief look at one of the single-player missions featuring some light narration by the Motive team. Let's check. We all choose our path, light or dark, freedom or destruction.
The Empire chose to destroy Alderaan in order to spread fear and douse the fires of rebellion. But the heroic pilots of the Rebel Alliance have chosen to keep fighting, to show the Empire that we are not afraid. It was their bravery that ended Palpatine's reign and brought about our new Republic. However, the Empire lives on, shattered though it may be. As I speak, Imperial forces are edging toward the Bormia sector, hoping to end our new Republic before we find our footing. As their empire collapses, they try to tighten their grip. But the galaxy is changing, and you can be a part of it. With the help of brave and daring pilots, this war can end. Make a choice. Fly with the new Republic. Change our galaxy for the better. Hi, I'm Suzanne Hunka, narrative producer on Star Wars Squadrons. Our single-player story is one of daring pilots and deep-seated rivalries. Take Titan Squadron, hunt down this Starhawk, and eliminate it. Gladly, Admiral Sloan. Over the course of the story, you'll fly as two pilots on opposite sides İki of the tane world. pilot varmış And, opposite like all modes side'da. of Star Wars Squadrons, you'll have the option to experience every mission fully immersed in VR. Bütün şeyler VR olarak da oynanıyormuş. Today, we're giving you a glimpse of an early Imperial mission behind enemy lines. One of our spies, Agent Thorne, has discovered vital intelligence on Project Starhawk. Your mission is to extract her from an orbital outpost above Hosnian Prime. Behind enemy lines, you'll have to eliminate perimeter defenses. Arkadaş şu TIE Fighter'ların neden yanlarının böyle kapalı olduğunu herhalde hiçbir zaman anlayamayacağım ya. Oğlum uzaydasın lan. Niye böyle 360 derece bakmak varken sağını solunu kapadın acaba yani? Neden? Neden? Bir türlü anlayamıyorum ben. Mesela sağdan geliyor diyorlar. Herif bakıyor sağda panel var eşek gibi. Lan ne çok oynardım eskiden bu X-Wing, TIE Fighter. Çok severdim de. Ama hiç şu anda böyle içimde bunu oynamak hissi yok yani. Debrief with your squad mates between missions. You're our new wingmate. Customize and master all 8 starfighters and join the galaxy's finest. I need you focused and ready to go. Bak adamlar mis gibi ne güzel yapmış işte. Her tarafına bakıyor X-Wing'de. The story of these rival squadrons will push the war to the brink and define the galaxy for years to come. I look forward to seeing you in combat October 2nd. Ekim'de çıkıyor bu da. That is not all EA has to share from a galaxy far, far away today. At Star Wars Galaxy Edge, you can enter the world of Batuu, where you can visit Oga's Cantina or jump into the Millennium Falcon on a run to Smuggler's Cove. It was this incredible adventure at Disneyland Resort and Walt Disney World Resort that inspired the Sims latest game pack. Check this out. Sims? Sims dedi lan, değil mi? Oo, Sims ve Star Wars öyle mi? Ay ne hoş. Vay kardeşim ya. Vay kardeşim ya. Ulan ele ayağa düşmek. Hayretlerle izliyorum şu an. Şu fazla falan diye konuşuyor tabii. Sims ya. Oyun tango. Ulan ya. Para nelere kadir ya. Vallahi billahi. Para nelere kadir ya. Arkadaş para nedir ya bu para? Hupapa diye konuşuyor. Darth Vader düşünsenize. Hupapa.
Darth Vader gelip suf suf. Vay kardeşim ya. There is even more Star Wars to come later in the show. Allah razı olsun Lego senden. Star Wars, the Aha! Skywalker Saga is up as we move into our Çok second sağ ol. hour. We've got Fall Guys Çok Season güzel. 2 still to come, the reveal of that, which I can't Çok wait for you güzel. guys Ben to de see. bekleyemiyorum And of Lego course, Star Wars'u a görmeye. gameplay demo of Ratchet and Clank Rift Apart for PlayStation 5. Kurtarmaz Right seni now, kardeşim. You might remember this next game from Onu Annapurna söyleyeyim. Interactive from last year's Microsoft E3 event. And today I'm excited to Sadece share a new Ratchet and announcement from Clank the team. kurtarmaz This seni. interactive thriller about a man Kendine stuck in gel. a time loop is one of this year's most intriguing indie titles, and now they've added an absolutely all-star cast to the game. Here's a whole new look at 12 minutes. Ha, bu enteresan bir oyundu değil mi? Şu indie oyunu. E3'te göstermişlerdi geçen sene. Bu oyun güzel, ilginç bir oyundu. Moving backward, returning to its bud. Think of that bud, unopened. Look at it as a whole, then silently repeat these phrases. May you be free from suffering. May you be free from fear. May you know peace and joy. Hitchcock filmlerine benziyor. Willem Dafoe varmış. Time loop'ta kalmış bir adam. Yani bunda hani bir daha göstermenizin de bir anlamı yoktu aslında da işte zaman da olsun. Aha geldik. Bu Godfall da var ya etkinliklerin hani şeyi oldu, bir şey oldu. Anlarsınız siz ne olduğunu söylemeyeyim ben. Yani her yerde var, her yerde. Kim gelir abi etkinlik yapsak? Godfall gelir abi. Çağırın abi. Çağırın Godfall'u. Bir gösterelim Godfall'u. Vesikalı oldu Godfall. Şey yapıyor buradan. Abi ben geçen ay 3 tane etkinliğe çıktım. Paralar yatmadı hala. Artık baksanıza seslendirme falan da yok ya. Konuşmayı falan da bırakmışlar. Göster göster. Tamam. Bir şey oyuna göster kardeşim. Al capture'ı göster. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsunuz lan siz insanda ya? Oğlum ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu neydi lan? Bu neydi lan? Wait until you see what the Mediatonic guys are up to, and so much more. First, I'm sure you saw that earlier this week, Heart of Deimos, Warframe's newest expansion, was released on PC, Xbox, and PS4, and today it's also on Switch, all platforms. Bir dakika capture etmişler oyunu. Al demişler göster bunu. Vay arkadaş. Bu ne? Yine mi Godfall? To our sovereign will. But that was what it wanted too. It raged unchecked. Allah Allah. Warframe mi bu? Ne bu? Life. We are infested with it. Visitors? Now, the gateway is failing. The jaws close. Warframe'deki tiplere benziyorlar ama yani Warframe ben en son oynadığımdan beri bayağı değişmiş demek ki. Ya da başka bir şey bu. Have you tried turning it off and on again? But before we fall. Warframe değil mi? Ben oynadığımda bu bir tane gemi vardı böyle bir uzayda geçen. Habire onun içine uzayda onun içine girip çıkıyordun. Öyle bir oyundu. Demek ki çok değişmiş ya. Ben şunu bir indireyim de bir bakayım bir nasıl olmuş. Merak ediyorum.
Gerçekten merak ettim bunu. Yani ben oynadığımda 6 sene önce falandı. 6-7 sene önce. Ha, çıktı yine. Rediscovering video games during lockdown, whether it be older people or bored teenagers or middle-aged parents who suddenly find they have to do something together with their kids. And I think I've given out more advice about video games in 2020 than any other time ever. And as a result, it's more important than ever that we keep making different, interesting things for folk to play. A pandemia pela qual a gente está passando tem sido período difícil a todos. Então, nesse momento eu acho que a gente precisa lembrar Warframe'e bir bakacağım ben ya. Zaten bayağıdır aklımdaydı. Bir indireyim şunu bakayım, indireyim bakayım diye. A gente vai sair dessa juntos. Vai ser difícil, mas Konstantin hoş geldin. Hiçbir şey kaçırmadın eğer onu soracaksan. 0 şu ana kadar. 0. Yani bu senenin en kötüsü. Ciddi söylüyorum, bu senenin en kötüsü yani. Jogos são, na minha opinião pessoal, a forma de benim moral 0. Eles englobam tudo. Música, abi yine gemi var ama haberin olsun. Nasıl yani? Bu gösterdikleri neydi? Öyle yok mu? Yine hala gemiye mi girip çıkıyoruz? Você mesmo. É mágico. É maravilhoso. Bir sürü bir şeyler gösterdiler. São por amor. Arkadaşlar bunun sesini kısacağım. Yani şu ana kadar yediğimiz telifi yedik zaten de. Bir tane daha yemeyelim yani. Ne olacak? Her telif bir risktir sonuçta. Zaten bunun müziğini dinlesen ne olacak? Dinlemesen ne olacak? Allah'ını seversen ya. Biz de Elden Ring falan bekliyoruz. Ulan Elden Ring beklerken seyrettiğimiz en iyi oyun Little Nightmares 2 çıktı lan. Biz ne bekliyoruz? Ne aldık? Hele o Star Wars Sims yani muazzamdı ya. Muazzamdı yani gerçekten. Bir de şimdi Legosu gelecekmiş onun. Bitmedi ya. Abi acaba kim gerçekten şu robot dövüşünün yani satacağını ya da oynanacağını düşünüyor? Ben bunu merak ediyorum ya. Gidip bir sormak lazım heriflere. Siz niye yaptınız abi bunu demek lazım ya. Hem de ikincisiymiş. Override 2'ymiş yani bir de üstüne. All right, guys, we're back officially into hour 2. We've got an hour more of great stuff to show you. Destiny 2, Beyond Light. Stasis, you're going to see a brand new look at that. Fall Guys Season 2 and Ratchet Fall Guys mı? PlayStation 5 and so much more across the next so hour. much more. Daha anlatamıyorum. Beyniniz patlayacak. Beyniniz patlayacak. But right now, yok on böyle September show. 25th, Mafia Definitive Edition launches, a comprehensive, built from the ground up remake of the original Mafia. Tonight, we've got the exclusive debut of the next trailer, called A Life of Reward Too Big to Ignore, which deals with Tommy's induction into the Salieri crime family. Check this out. Evet, Mafya 1. All these guys in this room, they're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. That's right. One day you're busting your back, doing an honest day's work in a city that's been trying to scrape you off its heels since the day you stepped off the boat. And the next you're stuffing your pockets full of Salieri's dirty money. Go get him, Tommy! Teach these boys a lesson. Break every bone in their bodies. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach Mafya 3'le Mafya 1'in evliliği. Now you stay straight with me, you're gonna be living the high life, Tom. You
use my trust. Don Salieri, you won't ever need to worry about me. Okay then. Evet, o ilk gösterdikleri şeyler, screenshotlar falan yerinde yerler esiyor. Next, we're going to introduce you to a turn-based multiplayer strategy FPS from a team in Montreal, Canada. O nasıl bir şey lan? Gate. Turn-based It's coming in FPS early neymiş? 2021 and has a unique mechanic built around a 25-second time loop. Heh. Check this out. 25 saniyelik time loop'ta. Turn-based strategy shooter. Allah. Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Hiç. Ama ilginç bir deneme. Evet. Yolla be! Yolla be Joff! Hadi be kardeşim. Beklediğimiz şey bu işte ya. The Skywalker Saga ya. The entire series has been reimagined with new fun-filled Lego humor. And now we've got your first look at the gameplay trailer. Of be, hem de game trailer. Hem de game trailer ya. Play trailer ya. Gameplay trailer ya. I want to learn the ways of the Force and become a Jedi like my father. The Force is unusually strong with him. That much is clear. Abi daha ne kadar sağacaksınız ya? Young Skywalker has become. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. That boy is our last hope. Korkuyorum bak, Yüzüklerin Efendisi de böyle olacak. 3-5 sene sonra. Oldu zaten Legosu da. Yani böyle zırt pırt abuk subuk oyun çıkaracaklar. The Force will be with you always. Bence Sims daha eğlenceli ha şundan. Star Wars Sims daha eğlenceli. Yani ikisini verseler hangisini oynamak istersin? Ya ben Sims'i seçerim. Ya 9 filmi de bir oyuna mı sığdırmışlar? Ben yanlış mı görüyorum? So be it, Jedi. Vah vah. Yok lan. Ha evet. 9 film bir oyunda. Vay be. Yani
Hepsine 2 Man, saat Lego Star ayırsa Wars looks so fun coming to 18 next saat. gen as well. All right, we'll be right back with more world premieres from huge new games like Ratchet & Clank, Rift Apart, Medal of Honor, Above and Beyond, and Ne diyorsun Destiny 2. adamım? But before that, here's a look at a game that is launching tonight on Nintendo Switch Ne and diyorsun Steam. adamım? It's called Struggling from Frontier, a fun physics-based platformer where up to 2 players control Troy, our fleshy hero. Check this out, and remember, you can play this tonight. Oo, out now. Yaşasın. Yaşasın. Sea of Thieves. Pek benzemiyor ama. Aha. Niye o herif çıktı? Age of Empires 4 mü gösterilecek? Hadi bakalım. We're near Little Hope. Did you hear that? What more proof is needed that the devil walks among us in Little Hope? Tam çöp ha, tam. Tam çöp. I gotta say, the game that I've given the most hours to, that I love going back to, is Assassin's Creed Odyssey. I have to say, since Origins came out, this new reboot Niye of Assassin's Revenge Creed, çok hızlı akmıyor chat? That's my first time getting into it, and I have put almost 400 hours into Assassin's Creed Odyssey. Godfall ne güzeldi değil mi I ya? enjoy to play Fall Guys with my friends. Şaka It's very gibiydi ya funny, Godfall. easy to learn but hard to master. I have a few games that I binge play. He. Games that I Kim return misin to sen? every Alana year. bilmem ne. Halo, the entire Master Chief Collection is really a big one for me where that's concerned.
but I also still just casually binge Animal Crossing, and I've been doing that basically all year. I haven't put down Animal Crossing since I downloaded it. I find the daily repetitive rhythm so soothing and predictable. Although much like my house, my island is still a complete 10. Up next, we have the award for Best Microsoft Xbox Game. And the winner is Tell Me Why. Congratulations to Don't Not Tell Me Why. Evet, ben de bunu soruyorum gerçekten. Gamescom events and announcements, you'll be happy to know that IGN is going to help you digest all that info with Gamescom Daily Show, where you can get all the daily highlights and a late night show experience from gamers for gamers. Back to you, Jeff. Thank you very much. Jeff de birazdan ruhunu verecek. Congratulations to Don't Nod for Tell Me Why, a really important game that is out now that you can play on Xbox and Game Pass. And as we know, there's a lot going on in the world, and that goes beyond the pandemic. Between social conflicts we're seeing in the news and acts of nature, we can see how vulnerable we as people Politik mesajımızı da bir verelim. And now I think it's as important time as ever to remember to come together and support one another. We are a global gaming community. There are millions of people watching Herkes tonight. birbirine diyor el versin, omuz versin. Games, and we know that games are good in the world and can bring us together. And I think we've all felt that in 2020. Tamam, so I think that's really important olur, to Jeff, remember olur. amongst all Maskeni the tak games and önce. trailers. All right, well, one way One as gay. a community we can come together and do some good is the Gamescom Forest. Gamescom has launched a reforestation project by planting a Gamescom forest together with the community. Gamers worldwide can go to gamescom.global and donate to plant more trees. So let's plant a forest together. All right, well, now we're going to move on to another game, and this one was announced back in May. Chorus is a dark space combat shooter where players take control of Nara on a quest to destroy the dark cult that created her, featuring rich, ray-traced 4K 60 FPS environments on next-gen hardware. Here is the first look at gameplay from Chorus. Hey, her şey varmış. Ray Tracing, 4K, 120 FPS. You have broken my heart. Ne? Yara mı ismi? Neymiş ismi? Yara. Lan oğlum, şunda Ray Tracing olsa ne olur? Olmasa ne olur lan? Ne kandırıyorsunuz oğlum siz? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Became a living weapon. Allah'ım. Allah'ım. Yani bunu akıl edeni gidip Corvus, rise as one, my child. Valla üzerime böyle sanki bir çöp kamyonu gelmiş. Böyle bütün çöpleri atmış gibi hissediyorum. Böyle. Gelmiş böyle bütün çöpleri atmış. Üzerine pislik içindeyiz. Fall Guys from Mediatonic in London and Devolver. This game is setting records and putting a much-needed smile on everyone's face. Fall Guys, I think, represents our industry at its absolute best. Well, soon the Fall Guys experience will evolve with Season 2. There's a lot of new stuff coming, and tonight, Mediatonic is about to give you an exclusive sneak peek at what's next. Get ready, I think the internet is about to freak out. Here it is. Abi Fall hiç Guys, yani Fall Guys Season 2'ye Season 2'da neler geleceği konusunda inan ki hiç meraklı değilim ya. Ne gelecek abi? Yine işte bıcı gezeceğiz yani. To reach out and say thank you to everyone who's been playing and enjoying the game so far. As a team, we've been looking at all the fan arts, the memes, and the montages that people have been posting online, and the response to the game has really blown us away. Today, we just wanted to give everyone their first sneak peek at the rounds and the costumes that they can be enjoying as part of Fall Guys Season 2. Season 2, you'll be dressing your Fall Guy as a medieval hero and competing across brand new rounds inspired by epic quests from the Middle Ages. Traverse giant drawbridges, dodge swinging axes, and scale movable siege ramps in the quest for ultimate game show glory.
Orta Çağ teması geliyormuş. Aa, Gandalf. Vay. Bir şeyleri sürükleme falan var ha. Yani her sezonda böyle hızla devam ederseniz uzun zaman daha ekmek yersiniz. Parayı ne kırdı yalnız bu çocuk var ya. My father has Colorado in the palm of his hand, and he's afraid to close his fist. I am not. Adamlar özenle seçmişler ya oyunları. Bayağı bildiğin özenle seçmişler. Eyvallah Serdar, güle güle. Allah'ım daha yarım saat var. Hadi göster şu ne haltsa PlayStation 5 oyununda. Ya gidelim. Beynimiz dinlensin biraz ya. Bu ne? Wasteland 3 mü? Bu ne? To Arizona, Rangers. Then I'll pretend none of this happened. Stay and you die alone. Evet. Wasteland 3'te fena patlayacak. Ana. 2 gün sonra mı? Ya yarın mı çıkıyor? 2 gün sonra mı çıkıyor? Because my appreciation for gaming before couldn't be higher. Com certeza, jogos multiplayer preenchem completamente a conexão social. Babam sen que eu kimsin preciso acaba ter ya? com outras pessoas nesses tempos de isolamento. E é o mais próximo que a gente pode ter de experiências reais com pessoas que estão longe da gente. You get to travel all over the world in games, which is something I've always taken for granted. At the moment I'm playing Ghost of Tsushima, and you know, I kind of prefer it to the real Japan just Nasıl because göz I've bu heard that ya? in real life they don't Şaşı run mı? around with katanas. I appreciate Tamam, games a lot more than films, music or whatever, and it's just fine for me to have the time to play with friends or even with my family. Game Pass'te var mı Wasteland 3? I've been mostly at home with small children, and gaming is the only thing that I get to do for myself anymore. I find it's not only an escape, it's also a way to challenge Wasteland 3 Metacritic 86. Hadi bakalım. Hey tamam, yarın bakarım o zaman. You know, play is a natural instinct. And from Animal Crossing to The Last of Us Part 2 or Ori, yes, it's definitely an incredible time now to be a gamer, yes. Hey everyone. Hey. I'm Vincent Pella, head of Respawn Entertainment. Oo, kardeş, ne zamandır görmüyorduk lan seni. We wanted to bring the series back to its roots. The Medal of Honor franchise is known for its powerful and exciting single-player stories that put the player in the boots of a soldier who was there. Peki. It's a series that is grounded in history, which tells emotionally authentic stories. Peter Hirschman, who directed the original Medal of Honor in 1999, is back at the helm of this project. You'll hear more from him in just a bit. Peter and I actually worked together on Medal of Honor Allied Assault in 2002, and I'm really happy he's joined us at Respawn to craft a completely new experience in VR. The team is creating a riveting and emotional journey through World War II like you've never seen or played. It weaves in the personal stories of the veterans and survivors of the war through powerful interviews that help set the stage for what players will experience. It's more than just a game. And we could not be more excited to show the world the next look at Medal of Honor Above and Beyond and the game's action-packed story. Let's take a look. 3 satır şey okuyacaksın. Ezberliyeydin be abi. Oradan okudun yani prompter'dan. Bir de oyunu yapan adamsın yani. I know this is the first time some of you will see combat. I know you're scared. Let me be clear with all of you. Omaha çıkartmasından da bıktık artık. I'm scared too.
Welcome to France, gentlemen. Ha? Resistance da geldi. En sevdiğim ya. En sevdiğim. And we don't know what it is. We're gonna have to improvise here. La Resistance. Members of the Resistance are perhaps the bravest people fighting in this war. But you really should stop. There is no future in it. Sorry to interrupt. Güzel fikir ha oradan bomba yollamak. Be a wild ride, but we'll get you there. Jet fighters, brace yourselves. Tam kusturmak için ha insanları. There are things, as people, I'm willing to sacrifice myself for. Somehow this motley crew has been tasked with saving Diğeri civilization. olanlara kolay gelsin. God help us all. Thank you so much, Vince. That looks incredible. And now we're here with Respawn Entertainment's Peter Hirschman, game director on Medal of Honor Above and Beyond, to talk more about their new VR experience. Peter, I gotta say, the trailer really grabbed me. Such an incredible story that you're telling to. Tell us a bit about this single-player experience. What can we expect? Osman, hiçbir şey yok. İnanır mısın? Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Representing a whole team back at Respawn that's been working really hard on this, and it's so exciting to premiere the trailer with you. Metal going back to its roots was always about putting the player in the boots of a soldier fighting in World War II. Yanlış anlama, kardeşim desen inanırdım. In almost a literal way. It's definitely Böyle the de değilim lan ben. Ağzım gözüküyor bak burada. Gayet güzel. I've ever been able to work on. Adamın ağzı yok the story abi. follows you as a player being recruited into the Office of Strategic Services, commonly known as the OSS. Adamın konuşmasını ensesinden anlayabiliyorsun. Sabotage, espionage, search and rescue, everything in between. You name it, they did it. And they're known by a different set of Gerçekten abi now, yani the CIA. Bir tane bir World şey War yok II, ya. They sent Şaka gibi operatives ya. all over Europe, deep behind enemy lines. And that allows us to tell a story where you get to go to these places and locations and participate in events that really helped shape the outcome of the war. One of the things I love about the trailer is you can tell there's a lot of interactivity in the environment, emerging gameplay. Yalnız ben şunu var ya 3 dakika oynarsam bütün gün fırıl fırıl başımda herhalde. Çok zor abi bunu VR'da oynamak. Bu kadar çok. Oh well, we shot over 120 pages of narrative, which is more than some feature films. We had a huge international cast of phenomenal actors. Abi hiçbir şey yok lan. Ya ne Cyberpunk var ne Valhalla var. Lan onlara razı olduk ha. Hiçbir şey yok be. Çöp çöp çöp. Hani şöyle ya çok güzel indi. Buna kadar güzel indi diyeceğimiz bir şey bile yokmuş. Ama ya benim için şu etkinliğin doruk noktası Godfall'dur ya. Godfall'un trailer'ıdır abi bu. Jet and the V2 rocket and bu kadar da lakayt iş yapılır mı lan? So you get to go İnanılır on gibi değil ya. this journey, this story. And the story is shot all from your perspective. Evet, Destek because vardı it's VR. Your head is the camera. We don't have cutscenes, we don't have edits. Everything Neyse arkadaşlar kaldı şurada 25 dakika. Dur bakalım şu PlayStation 5 oyununu bekliyoruz artık yani yeni Mysteries gizemli PlayStation 5 oyununu bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda 530 kişiyiz. Bu kadar dayandık, biraz daha dayanalım arkadaşlar. Bakalım neymiş gizemli oyun.
and all the actors are always reacting and talking to you directly. And in VR, it's such a powerful thing. It's all about building that emotional connection, and it just makes the experience all the more authentic. Well, you and Vince, I know this series is really close to your heart, and I'm like, wow, there's so much there to experience. It looks really rich and detailed, obviously authentic as well. Paying tribute to everyone that was involved in the war. I wanted to ask you also about multiplayer, which is something that Respawn is really known for, and you've had a great single player experience, but I hear you might also be doing MP too? Oh, well, yeah. I mean, the thing about VR is that, I've spent we've known each other a long time. So much of your career trying to map natural human movements to a controller. Like making feel good, and one of the hardest ones is leaning. And in VR, you know how you duck? You just duck. And how you lean in VR, you just lean. Bad guy is just it heightens the tension so much. It makes it feel all the more real. And when you put that into a multiplayer experience, it just raises it to a whole nother level. So we are shipping, in addition to the campaign, we are shipping a full suite of VR modes, including a few that you can only do in VR. And we're really excited about people playing those. After Gamescom. Wow, well, definitely a bizden değil yani. VR experience. I gotta say, I'm really excited to put the headset on and try this. Ya sen de her şeyden excited'sın be arkadaşım ya. Ne biçim bir adamsın sen de be. Fasten your seatbelts. We are so excited to bring it to players. We've been working on it a long time. Like you mentioned, it's a passion project for Vince and I and everyone at Respawn. It's a wonderful full circle experience for a lot of us that started our careers working on those original set, going back first one and babacım git artık hadi. Allied Assault, git canım, tamam çok güzel yapmışsın. Hadi ne olur git artık ya. Ne olur. Is one of the most exciting things we've been involved with. Saygı duyuyoruz sana. Bravo. Opening night live. We'll be right back, and in the meantime, here's a look at a new game that is launching tonight. Yine çöp bir şey geliyor yani bu gece launch olan bir oyunsa. Fractured by the magic the Vow Keepers said they would protect us from. Spellstorms still rage across the ruins of the Hollowlands. This is proof, they said. It isn't safe. It can't be controlled. Magic cannot be used. But I am a battle mage. I have broken my vow. And now I fight to break free. Ne oldu lan? Birden değişti oyun. Japon müziği çalmaya başladı. Anime grafikli multiplayer oyun mu bu? Ne bu? Al bak geçtik gerçek oyuna ne hale geldi. Hay canım ya. Cell shaded multiplayer oyun. Yani şu oyunu da bilenler var ya aranızda, helal olsun size. Oh. Ulan kıçımı ağrıttığıma değmedi ya.
Gamescom'da farklı böyle salonlar var. Ondan sonra bazı salonlarda AAA oyunlar vardır. Büyük oyunlar vardır. Böyle başka bir salon daha vardır. Genelde alt katta ya da üst katta olabilir. Böyle indie oyunları doldururlar oraya da. Daha düşük bütçeli böyle küçük bir sürü böyle küçük standlar vardır. Yani bu etkinlikte orada ne var ne yoksa toplamışlar yani. Onları toplamışlar. Abi gel sen de gel. Sen de gel. Onları bir araya getirmişler. Ay uykum geldi. Evet abi yani gerçekten gittiğinde Gamescom'a böyle bir yer değil yani Gamescom. Kimse katılmak istememiş demek ki buna. Bir yandan dijital şeye ne katılacaksın abi? Dijital Gamescom mu olur yani? Allah aşkına. Yapmıyoruz diyeyim bu sene, olsun bitsin yani. Ya ne olacak bu dijital Gamescom'da hakikaten? Hani bu açıldı ya, yarın ne olacak mesela? Hiç bilmiyorum ben. Böyle bir program mı var? Dijitalde devamlı canlı yayın mı yapacaklar? Bu da boş mesela şu anda. So many great games in Xbox So many. Game Pass, So and many. many of tonight's games are in it So as many. well. So. Every year at Gamescom, we like to highlight some incredible games made in Germany. And tonight, we have a special announcement about one of the most legendary German games of all time, created by Factor 5. Enjoy. Onur'un oyunu geldi. Amiga'da oynadığı oyun. Factor 5 was so far ahead of the curve, and each of their games pushed game technology as far as possible. I'd say they're one of the greatest indie developers of all time. サウンドはすごいわ、グラフィックは綺麗だわ、ゲームプレイも滑らかで満足いくものだわで、本当にすごかった。今回タリカンのコレクションが出るってことをとても嬉しく思っているし、これはまた当時みたいにみんなに見せて歩きたいなと思っています。This was the first game that allowed me to completely fulfill my musical vision. It defined my career and the fans have been there ever since. Yok, Kontra değil arkadaşlar. Unuttum ismini. T ile başlayan bir şey miydi? Bugün konuşuyordu olur, gelecekmiş falan diye. Alman oyunuymuş bu zamanında, Amiga zamanında. Turikan. Niye Japonlar konuştu bilmiyorum ama. Finalde Atari'ye döndük. In June, Bungie revealed a new era of Destiny 2 that starts on November 10th with Beyond Light. For the first time ever, Guardians will add a new elemental power to their arsenal, the dark power of Stasis. With Stasis, players will take on the powers of darkness to control and dominate the battle. Here's an all-new look at Stasis from Destiny 2, Beyond Light. The floodgates are open. The darkness is here. As you step away from the light. O ne biçim kılıç lan, adam elinde böyle garip bir kılıç vardı. Focus your power. Let it grow. Our fight is far from over. Vay, yeni özellikler mi gelmiş? 5 sene sonra. En sonunda.
Dur bakalım benim adama Titan'a ne gelmiş acaba? Let them come. This is their fate. One after another. Ulan yine aynı şey gelmiş bizim elemana. Yine yere maymun gibi vuruyor. Buna da hep aynı şeyi yapıyorlar be kardeşim ya. Bıktık lan yere vurmaktan. Vay Fortnite. Vay Errancığım, sen oynamayacaksın da kim oynayacak? Peki, Beyond Light tamam. I have one more award to give out tonight, and that is Best Sony PlayStation Game. So, without further ado, the winner is Cyberpunk 2077. Congratulations. Of course, there are even more awards than the ones I announced tonight. So check out the Gamescom Awards user voting, where you can vote for your favorite streamer, Gamescom's Most Wanted, and Best of Gamescom. The winners will be revealed at Gamescom Best of Show, along with cool cosplayers, esports, and more. So tune in on Sunday, August 30th at 8 p.m. Central European Time to see the grand finale of this year's Gamescom, where we give gamers the stage. That's it for me tonight, but before I turn it back to Jeff, I just want to say that I hope everyone out there is staying safe and healthy. We're all in this together, so take care. Back to you, Jeff. Eyvallah. Thank you very much, Sydney. It's great Thank you to very have much. you on the show. Hadi canım, hadi. This year. A lot of people have been wondering, what will the next generation of gaming feel like? How will it be different? What is that generational difference? Keşke uyumadan önce back in söyleseydin. June, we saw announcement of Ratchet & Clank Rift Apart from Insomniac Games, a title which uses the power of PlayStation 5, the SSD hard drive, and the DualSense controller to create an experience that Insomniac says is only possible on brand new hardware. Well, now it's time for you to decide if you see the difference. Here's extended, uninterrupted demo of live PlayStation 5 gameplay of Ratchet & Clank Rift Apart. Enjoy. Hiç kesilmemiş olduğunu da özellikle söyledi ki loadları görelim diye. Ha, şimdi anladım. O benim PlayStation 1 logosu zannettiğim şey PlayStation Studios'un logosu. Tamam. Ben onu PS1 logosuyla karıştırdım. We're back. And not far from where we last saw. We may still have time to put a stop to this. Hey, I think I found the mod back. Oh dear. Görseller güzel. Pırıl pırıl. Bringing out the big guns. Pembiş pembiş patlatıyor adamı. Bak. Ama hala somun topluyor. Elindeki silahlara rağmen vida topluyor hala. Ya bence şunu göstereceğinize bari Spider-Man'i gösterseydiniz de. Bunu gördük çünkü. Aynı video değil ya. Aynı video mu? Aynı değil ya. Aynı videoysa hakikaten tam bir rezalet olur yani. Ama ben böyle olduğunu hatırlamıyorum.
Doğrudur ama siz daha iyi bilirsiniz. Ne oldu be kardeşim ya? 40 saattir bekliyoruz. Şimdi mi takılasın tuttu ya? Aman. This device seems to utilize reality shot. There has to be another way across. The rifts appeared to your device. Yok aynı değil. Trying it at one of them. That was rather exciting. Ama bölüm aynı. Than I had imagined. Everyone look! It's Ratchet and Clank! Sand sharks from above. My heroes! I knew you'd come. Might as well. What's that? A kraken? Or at least a very large octopus. Yaz ne kadar çok karakter var. Efekti bilmem neydi. I will never get used to that. Hey, at least we're on the same planet this time. Nefarious is on the other side of that building. Let's get moving before he does anything else to break reality. Dr. Nefarious really resurface after all these, just to try and take over the universe again? Yeah, I kind of wish he was doing a worse job. He must have more planned than he is telling us. That's what I'm afraid of. Daha önce yayınladıklarına çok benziyor ya da aynısı gerçekten de. Yani aynısı olma ihtimali var gerçekten. Çünkü şu kapının bir daha seyretmedim ben o trailer'ı, o yüzden tam hatırlayamıyorum ama evet, bu tarafı aynı da başı aynı değil de o boss gibi bir şey geldi ya. Şimdi bir kuşun üzerine binecek falan. Öyle bir şeylerdi sanki. Heh. Evet. Muazzam ya, gerçekten aynı şey gösteriyor olmaları. Gerçekten harika yani. Tebrik ediyorum. Gerçekten bravo size. Yalnız tabi dünyaları hiç loading olmadan tırt 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 gidip gelmesi de hakikaten güzel. Alican sormuş kaç tane AAA oyun duyurdular. Ratchet, we are too late. Ratchet? Who?
Mysteries oyuna geldik sonunda. Ben şunu biraz düşürsem mi acaba ya? Arkadaşlar ne diyorsunuz? There you have it, Ratchet & Clank Rift Apart, and now I am joined by Marcus Smith and Mike Daly from Ama Insomniac buralarda takılmıyor. Burada niye takılmıyor guys, yani? it was so great to see that long uninterrupted of Rift Apart, and I have so many questions. It's amazing to see what you're doing with the power of PS5 and the SSD. Let me ask you first, Marcus, what are you able to do with Rift Apart that you haven't been able to do before in a Ratchet game because of the power of PS5? I mean, first and foremost, it's just pure horsepower. Arkadaşlar 6 dakika kaldı. Mysteries oyunu göreceğiz. Ondan sonra da hadi diyeceğiz, bize alasmaldı. Gerçekten çok, yani bu senenin en büyük hayal kırıklığıydı diyebilirim. Planet to planet to planet, lightning fast, like in way faster than anything we've ever been able to do before. Yeah. The Rift tether, that in demo, we had seen some of that in the trailer. So that's all actual gameplay. Mike, I'm curious, like how does that work as you kind of play through the game? Are there certain moments and levels where you can jump, or how do you play through that? In the game, there is dimensional damage spread throughout the galaxy that Ratchet and Clank have to find a way to fix. And you can find these weak points in space-time that you can pull to you with your Rift tether. It's like being able to lasso a portal. And that enables you to basically like warp across the world to find new places to discover or gain a tactical advantage. Wow, you got to say, like when you sit and you imagine the jumping from multiple worlds at instantaneously almost, and it sounds like there's no load screens throughout the entire game. That's right. We're going seamless. That's right. Yep. Tamam, all right, you bite. So confident, both of you say it. I like it. Now, let me ask you about DualSense. That's something that is a big part of PS5. I've had a chance to hands-on with the controller, with the adaptive triggers and the haptics. Yok, bir tane daha oyun var ya. Mysteries oyun var abi, daha dur ya. Daha gizemli PlayStation 5 oyunu var ya. Daha dur ya. Dur, daha bitmedi ya. Dur gitme Mesut, dur daha ya. Bir tane daha var ya. And the DualSense is sort of like, it feels like it was made for. Sen dur bakayım burası nasıl? How are you using that to sort of impact the gameplay of Rift Apart? So every Ratchet and Clank game is a powerful arsenal of weapons that just exude a ton of personality. And the DualSense is sort of like, it feels like level where, in addition to the trigger pull feeling unique, we can actually use that as a super intuitive way to add alternate functions to the weapons. So in the demo, we've got the Enforcer, which is a double shotgun. You can pull the trigger way down until you hit resistance to fire a single barrel. And then whenever you feel like it's the right time, pull it the rest of the way for a double shot. So you might be swarmed by a bunch of little enemies. Valla gizemli oyun DLC olabilir çünkü başta bir Ghost of Tsushima'yı gösterdiler sanki. Yani onunla alakalı bir şey olabilir. So there's a nice intuitive way of basically raising the skill ceiling and giving you more ways better. Wow, no, I'm excited to see how you guys are going to roll that out across what I'm sure are an insane. Abi artık şu insanların valla duvarlarını görmekten sıkıldım ya. Bir an önce bitsin artık şu. Ya salgın ne olur ya. Does this tie into the movie plot line, the game plot line? Like how? Tell us in the Ratchet verse where this sits. Well, canonically, this is an extension of Ratchet and Clank into the Nexus, the 2013 game, but standalone adventure. So it's one that. Even if you've never played a Ratchet and Clank game, herif sinek koymuş ya duvara eşek kadar. For hardcore fans, we have a lot of nods. You're gonna see a lot of returning characters. Plak koleksiyonunu koymuş. All through a whole new light of multiple dimensionality. Ya da green screen var arkada. This Rift tether thing I think looks really exciting. And how often, like, is that something we saw in the demo? Is that something you're going to see like frequently in the game? Are there special moments? Like, I guess I'm curious, like how often you use that technique for gameplay. So the Rift tether has created. Boss'u kesince basamağa platform ekleniyormuş. Allah belasını versin onları.
there's even a few more types of dimensional damage you'll encounter. Ya bilerek yapmışlar öyle mi? O zaman Allah iki kere belalarını versin onları. Worlds, that's localized to chasing after Dr. Nefarious in the demo. And that's sort of reserved for special moments when you really have to evet, bunun da arkasında bir sürü kapı var. Nasıl bir evim var lan I gotta say, it's incredible. And then at the end, we got another tease of this female Lombax. I know you guys have confirmed she is playable in parts of the game. I think everyone wants to know, though, do we have a name for her? I mean, the world is more interesting. Yok, maske kullanınca da o bölgenin ablasına gidiyor. Bir şey değişmiyor yani. En son hangi ablaya gittiysen ona ışınlanıyorsun. She's not named Abby though, right? All right, well, we'll have to wait and see what you guys have in store for us. I gotta say, I mean, it looks incredible. The Ratchet games are always so much fun, and as you said, of the power of SSD and the DualSense all coming together, it looks really exciting. Before we go, though, I think everyone around the world wants to know when we're gonna get to play this game. Anything you can share with us on where you're at in development right now? Mike öldü. So Ratchet is coming out in the PS5 launch window. So we haven't announced a specific release date yet. Zaten başka bir şey de olamazdı yani. PlayStation. No, just kidding. All right, that's all we're gonna get. I'm sure. 5 ripped apart coming çıkış to launch window for zamanında PlayStation gelecek. 5. I gotta say, Insomniac, we're so excited what you guys are doing across PlayStation, and the game looks incredible. So thank you so much for all you've done, and gözlerim akacak. Gözlerim yeter, çok sıkıldım ya. Ne olur bit artık ya. All right, Marcus and Mike from Insomniac, thank you for showing us that first look at Ratchet & Clank PlayStation 5, and that's going to do it for opening night. Thank you so much for watching from around the world, and make sure to stay tuned all weekend for more live Gamescom coverage at Gamescom. Lan yalancı. As for us, we'll see you later this year for the Game Yalancı Awards herif. 2020. Hani nerede lan gizemli oyun? To build a very special live show for you coming in December. We'll see you then. Good night. La bildiğin kandırdılar lan. Yoo. Hani oğlum Mysteries PlayStation 5 oyunu. Yazıklar olsun size lan. Sana da yazıklar olsun Joff. Vay terbiyesizler sizi. Vay terbiyesizler sizi. Terbiyesiz eşekler sizi. Hayvan herifler. Yuh be kardeşim ya. Baştan beridir Mysteries PlayStation 5 oyunu. Yok gizemli PlayStation 5 oyunu. Tüh. Bunlara mı kaldınız lan? Yazıklar olsun size be. Abi atın lan, atın. Ben de atacağım dislike'ı ya. Basacağım dislike'ı be. Basın ulan dislike'ı. Rezalete bak ya. Ne yazıyor millet? Abi böyle bir yalan olabilir mi ya? Gizemli PlayStation 5 oyunu göstereceğiz dediler. Bir de after show varmış utanmadan. Yazalım, ne yazalım? Hayvanlar. Reziller. Niye gitmiyor? Ne oldu? Büyük harfle yazdık diye ban mı yedik? Ban attı lan bana büyük harfle yazdım diye. Sizin banınızı. Hayvan herifler. Totoşlar sizi. Ha, slow mod mu açık?
Reziller. Elden Ring duyuruldu abi, Elden Ring. Elden Ring'de 20 dakika gameplay verdiler. Nasıl güzel oyun yalnız Elden Ring. Müthiş bir oyun çıktı ya Elden Ring. Muazzam bir oyun çıktı vallahi Elden Ring. Daha ne kadar kötü olabilir dedikçe Rabbim şaşırtmıyor. Eyvallah Gamesage Uğur. Evet ya Muharrem, yani oyun dünyası gerçekten bir duraklama dönemine girmiş belli. Yani şuradan belli yani. Ya da Gamescom'a kimse katılmamış. Demişler ki ulan dijital şey mi olur, fuar mı olur demiş. Kimse oyunun trailerını vermemiş. Ben bunu anlıyorum yani. Bu kadar ya yapmayın lan. Şu göstereceğiniz oyunlara bir bakın. Deyin ki ya biz bunu yaparsak bizi topa tutarlar deyin. Yani yapmayalım deyin bari. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan 2 saat yapma bari. 45 dakika yap geç ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse abi hadi gidelim bari ya. Gidelim abi bari. Gidelim. Gideyim. Vallahi kıçım ağrıdı oturmaktan. Gidelim abi. Gideyim kitap okuyayım. Bir şey yapayım ya. Vallahi ya yararlı bir şey olsun istiyorum şu gece. Bir şey yapayım. Gideyim kitap okuyayım. Bir şey seyredeyim. Bir şey yapayım ya. Vallahi kendi üzerime çöp atılmış gibi hissediyorum ya. Bildiğim biri üzerime kusmuş gibi hissediyorum ya. Dur. Sizin yaptığınız şovu ne oldu? Çıkmadı mı? Heh. Sizin yaptığınız şovu. Gordon Ramsay izle bir doz abi, keyfin yerine gelir. Ulan o Godfall'u bir bulacağım ya. Dur bir dakika, o Godfall Gamescom trailer. Abi onu görmek istiyorum ya. Onu görmek istiyorum. Yok, koymamışlar. Allah'ım ya. Ay ay. It was made for Ratchet and Clank just because. Daha hala konuşuyor mu lan sen? Dur bakayım. Gamescom 2019 bu. Herifler şeyi kaldırmışlar. Videoyun Batu Bozkan'ın Gamescom ile alakası ne? Bilmem. Bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Lan Godfall'u hatırladıkça gülesim geliyor ya. Gönder lanet olsun, gönder 10 saniye çek, gönder bir şey 10 saniye 20 saniye. Lan şaka gibi ya hakikaten. Neyse arkadaşlar, evet teşekkür ediyorum. En azından gerçekten sonuna kadar 500 yaklaşık 530-550 kişi sonuna kadar dayandık. Tebrik ediyorum bu dayanıklılığımız dolayısıyla. Hakikaten tebrik ediyorum ya. Bizde de iyi yürek var ha. Gerçekten iyi yürek var. Selahattin, evet, köprülü oyun vardı. Walking Dead Bridge Constructor. Gerçekten sizleri seviyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Müthiş insanlarsınız. Saçım başım dağıldı. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere diyorum.
Eyvallah Muharrem. İyi akşamlar herkese. Hadi bakalım kaçtık. Ay.